Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz haşhaşlı çörek tarifimi paylaştım. Bu tarifimi isterseniz akşamdan hamurunu yoğurun, sabah istediğiniz zaman yani hazırlayın. Veya fazlaca yapın, dipinizde, buzdolabınızın buzluk dolabında uzun süre saklayabileceğiniz bir tarif. Yapılışı çok pratik, çok lezzetli bir tarif sevgili arkadaşlarım. Ayrıca bu tarif bekledikçe lezzetini bulan bir tarif. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım, beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir yoğurma kabın içerisine 2 su bardağı ılık sütümüzü alalım. 3 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket kuru mayayı da ilave ettikten sonra şekerler eriyene kadar mutlaka kısa bir süre karıştıralım. Daha sonra üzerine 1 su bardağı sıvı yağ, şöyle 1 çay bardağı yoğurt ilave edelim. Bu tarifimde ben 2 adet yumurta kullandım. Yumurtanın beyazını hamur için kullanıyorum. Sarısını ise yüzeyine sürmek için ayırdım. Mutlaka sarısının üzerini kapatalım ki kuruma yapmasın. Tekrardan karıştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde unumu ilave ediyorum. Unun şöyle bir miktarını ilave ettikten sonra üzerine 2 tatlı kaşığına yakın tuz ilave edeceğim. Tuzu damak zevkinize göre azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Ama unu mutlaka kontrollü bir şekilde ilave edelim. Bu tarifte 2 adet yumurta kullandık. Yumurtanın küçüklüğünden, büyüklüğünden veya unun markasından miktarı değişebilir. Böyle yumuşacık bir hamurumuzun olması gerekiyor. Mutlaka kontrollü bir şekilde ilave edelim. İlk önce bu şekilde karıştırıyorum. Spatulam ağırlaştıktan sonra elimle yoğurmaya geçeceğim. Evet, pürüzsüz bir kıvam alana kadar hamurumuzu yoğuralım. Daha sonra hava girmeyecek bir şekilde üzerini kapatacağım. Şöyle 20-25 dakika kadar mayalanmaya bırakacağım. Hamurun kıvamı böyle yumuşacık, birazcık böyle eli yapışan bir hamur, fıstık gibi bir hamurumuz oldu. Daha sonra hamur mayalanırken ben de iç harcını hazırlamaya geçtim. Kasemin içerisine 4 yemek kaşığı haşhaş ezmesi, üzerine 4 yemek kaşığı toz şekerini ilave ediyorum. Daha sonra sıvı yağ ilave ediyorum ama sıvı yağını mutlaka kontrollü bir şekilde ilave edelim. Haşhaş ezmesi yani bu sosumuz ne çok böyle katı olsun ne de çok akışkan olsun. Bu yüzden sıvı yağını oldukça kontrollü bir şekilde ilave edelim. Haşhaş ezmesini hamurların ara katına süreceğiz. Böyle sürmesi kolay olması için veya çok fazla olup da her tarafa akmaması için kontrollü bir şekilde sıvı yağını ilave ediyorum. Evet, bakın kıvamı bu şekilde olacak. Tabii haşhaş ezmesini çok sevmiyorsanız isterseniz 3 yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. Ben toplamda yarım su bardağı kadar sıvı yağ kullandım. Evet, şöyle 15-20 dakika kadar hamurumu da mayalandırdım. Şöyle ilk başta mutlaka hamurun mayasını alalım. Daha sonra hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum. Şöyle kısaca bir toparladıktan sonra gelişi güzel kesiyorum. Toplamda 6 adet beze yapıyorum. Şöyle bezelerin oldukça büyük bezelerim oldu bu arada. Bezelerin birbirine eşit olmasına özen gösterelim. Evet, daha sonra bir tane bezemi alıyorum. Böyle parmak uçlarımla birazcık hamurumu büyüteceğim. İsterseniz bu işlemi merdane ile de yapabilirsiniz. Bezeyi çok fazla bekletmeyeceğim. Oklavam ile hemen açacağım. Bu yüzden bu işlemi yapıyorum. Böylece daha kolay bir şekilde bizi yormadan hamurumuz açılacak. Eğer zamanınız varsa şöyle yani 8-10 dakika kadar hamuru dinlendirebilirsiniz. Bu işlemi de hiç yapmanıza gerek kalmaz. Hamur çok yumuşak olduğu için şöyle tezgahımın üzerine o bezenin altını üstünü unluyorum. Daha sonra hamurumu açıyorum. Dediğim gibi bu işlemi merdane ile de yapabilirsiniz. Hamuru çok böyle büyütmenize, hamuru incecik yapmanıza hiç gerek yok. Şöyle bir tepsi büyüklüğünde, yani hamur birazcık kalın olabilir. Eğer hamur açma konusunda tecrübeli değilseniz biraz daha küçük hamurlarda açabilirsiniz. Yani çok büyütmenize gerek yok. Evet, şöyle ikinci hamurumu da birlikte açalım.
Gerçekten hamurun kıvamı o kadar güzel ki görmüş olduğunuz gibi hiç beni yormadan çok kolay bir şekilde hamurumu açabiliyorum. Hamurun kıvamı görmüş olduğunuz gibi yumuşacık olması gerekiyor. Hiç sıkıntı değil. Yani bu tezgaha yapışmaz, elinize yapışmaz. Birazcık un ile kolay bir şekilde hamurlarınıza şekil verebilirsiniz. Evet, bütün hamurlarımı aynı şekilde aynı boyda açtıktan sonra şöyle bir tanesini alıyorum. Hazırlamış olduğum sosu şöyle bir karıştırdım. Üzerine yağ toplanmış olabilir. Her katına şöyle aşağı yukarı 2,5 yemek kaşığı kadar sosumu ilave ediyorum. Şöyle her tarafına değecek şekilde sürelim. Dediğim gibi isterseniz ben 4 yemek kaşığı haşhaş ezmesi kullandım ama eğer çok da sevmiyorsanız ne bileyim damak zevkinize göre biraz daha azaltabilirsiniz. Evet, şöyle ikinci bezemi üzerine kapatıyorum. Eğer birazcık bezeler küçük olmuşsa hiç sıkıntı değil. Böyle elinizle çekiştirerek bezeleri büyütebilirsiniz. Tekrardan her katına sürüyorum. Evet, bütün bezelerimi aynı şekilde aralarına her seferinde her defasında haşhaş ezmemi süreceğim. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Küçük bir emoji, küçücük bir yorum, hatta küçücük bir nokta da olsa gerçekten çok değer veriyorum. Hatta son zamanlarda tariflerimi deneyen çok arkadaşlarım var ve fikirlerini, düşüncelerini benimle paylaşıyor. Gerçekten bu durum beni gerçekten çok mutlu ediyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tariflerimi, videolarımı sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Ayrıca malzemeleri ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet, biz sohbet ederken görmüş olduğunuz gibi ben bütün hamurların arasına haşhaşını sürmüş oldum. Şöyle son olarak son katını kapatıyorum. Sonuncunun yüzeyine haşhaş sürmeyeceğim. Böyle elimle güzel bir şekilde kapattıktan sonra hiçbir şekilde merdane, oklava kullanmanıza gerek yok. Şöyle birazcık parmak uçlarımla hamura bastırarak hamurumu büyütüyorum. Daha sonra hamuru ters çevireceğim. En alttaki hamur küçük kalmış olabilir. Evet, çok da küçük kalmamış aslında. Tekrardan elimle biraz daha büyüttükten sonra bir rulet yardımı ile hamurumu keseceğim. Bu aşamalarda birazcık hızlandırma yaptım. Çok fazla kesmek istemedim. Birebir her anını sizinle paylaşmak istedim. Evet, çöreklerinizi istediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. Ben o toplamda 11 tane 11 adet çörekler hazırladım. Oldukça büyük çöreklerim oldu benim. Ama dediğim gibi daha küçük küçük de çörekler hazırlayabilirsiniz veya çocuğunuzun beslenmesi için bu tarif hazırlıyorsanız daha böyle ince keserek çöreklerinizi küçültebilirsiniz. Emin olun her şekilde çok güzel olacaktır. Evet, daha sonra bakın sevgili arkadaşlarım, çok fazla hamuru böyle çekiştirmenize gerek yok. Birazcık hamuru böyle çekiştiriyorum. Daha sonra bu şekilde sarıyorum. Kendi etrafında saracağım. Gerçekten görüntüsü çok güzel oldu. Bakar mısınız? Yapılışı ise gerçekten çok pratik. Şöyle tekrar tekrar size göstereceğim. Bu tariften çok farklı şekiller de yapabilirsiniz. Birçoğunuz biliyorsunuzdur. Haşhaş çöreğinin birçok çeşidi var. Bence bu şekil çok güzel oldu. Önümüzdeki günlerde inşallah farklı şekilleri de sizlerle birlikte hazırlayacağız. Kesinlikle denenmeye değer bir tarif. Gerçekten görmüş olduğunuz gibi yapılışı çok pratik. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Ayrıca videomun başında da söylemiştim. Bu tarif durdukça yani soğudukça bekledikçe gerçekten lezzetini bulan bir tarif. Dediğim gibi kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Denerseniz olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Ve şöyle bütün çöreklerime şeklini verdikten sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine oldukça mesafeli bir şekilde yerleştirdim. Çünkü tepsi mayası yapacağım. Yani ben kapalı fırında şöyle 15 dakika kadar beklettim. Fırını açmanıza gerek yok. Fırın kapalı olduğu zaman içerisine hava girmediği için çok güzel bir şekilde
Hamurunuzu mayalandırırken de bu işlemi yapabilirsiniz. İsterseniz eğer aceleniz varsa daha hızlı bir şekilde çöreklerinizi hazırlamak istiyorsanız bir tepsi mayası yapabilirsiniz. Fırınınızı önceden ısıtıp o sıcak fırının içerisinde çöreklerinizi bekletebilirsiniz. Veya klasik bir şekilde üzerine bir sofra bezi kapatın. Şöyle yarım saat kadar bekletin. Nasıl dilerseniz. Çöreklerimizin yüzeyine yumurta sarısını da sürdükten sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında ben 25 dakika pişirdim. Evet, şöyle ilk sıcağı gittikten sonra çöreklerimin kıvamını da sizinle paylaşmak istiyorum. Bakar mısınız görüntünün renginin güzelliğine? Bu arada fırınım fansız ayarda pişirdim sevgili arkadaşlarım. Bu gibi tariflerde fanlı ayarda pişirirseniz yüzeyi çok hızlı bir şekilde kızardığı için çok hızlı bir şekilde pişiyor ve içini çekmemiş oluyor. Bence fansız ayar daha güzel oldu. Böreklerimizin şöyle iç kıvamını, iç dokusunu da sizinle daha yakından paylaşmak istiyorum ama hala çok sıcak olduğu için şöyle bir bıçak ile dileceğim. Aslında soğuduktan sonra daha güzel gösteriyor. Böyle içerisi daha tel tel oluyor ama gerçekten denenmeye değer bir tarif. Gerçekten çok lezzetli bir tarif sevgili arkadaşlarım. Dediğim gibi bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, bugünlük de benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.